Videoyu beğenmeyi ve hala abone olmadıysanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. ...2026 yılı keşif dönemine hoş geldiniz. 6X motorlarını yılın bu en keskin kış günlerinde yeniden ateşliyoruz. Dışarıda dondurucu bir soğuk hakimken bugün gökyüzünün en soğuk, en mesafeli ama bir o kadar da hayranlık uyandıran karakterine konuk olacağız. Belki fark etmişsinizdir. Astroloji dünyasında Ocak ayı Satürn ile, yani disiplin ve zamanın efendisiyle ilişkilendirilir. Bu bir tesadüf değil. Yeni yıl kararları aldığımız, hayatımıza çekidüzen vermeye çalıştığımız bu günlerde neden Satürn'ü ilk sıraya koyduğumuzu videonun ilerleyen dakikalarında çok daha iyi anlayacaksınız. Şimdi 6X aracımızın motorlarını harekete geçirelim. Ve o büyük yolculuğa başlayalım. Bugün sadece halkalı bir gezegeni uzaktan seyretmeyeceğiz. O halkaların arasına gizlenmiş devasa bir kozmik kütüphaneyi birlikte deşifre edeceğiz. Kozmik Rota 2026 serüveni başlıyor. İsimlerin altındaki o tozlu etimolojik sırların medeniyetler yıkan dillerin içinde nasıl hayatta kaldığını görecek, filolojinin neden Satürn adını bir kalkan gibi koruduğunu keşfedeceğiz. Sadece gökyüzünü ölçmeyeceğiz. Astrolojinin ve mitolojinin o ince, puslu çizgisinde yürürken Satürn'ün neden binlerce yıldır sert bir öğretmen olarak anıldığını sorgulayacağız. Bilim dünyasını ikiye bölen o meşhur yaş bilmecesini, yani bu devasa tacın gerçekten kaç yaşında olduğunu tartışırken Satürn'ün uydularındaki okyanus fısıltılarını dinleyip yaşam ihtimalinin peşine düşeceğiz. Hazırsanız sadece bir gaz devine değil, sabrın, zamanın ve sınırların ne olduğunu bize bizzat öğreten o görkemli tahtın sahibine, kozmik öğretmenimize doğru 6X'in rehberliğinde büyüleyici bir serüvene başlıyoruz. Her büyük keşif önce zihinde başlar. Ve o zihindeki ilk kıvılcım her zaman tek bir kelimedir. Bu devasa sistemi anlamaya çalışırken merceklerimizi 1,4 milyar kilometre uzağa çevirmeden önce binlerce yıl geriye dillerin ve kadim inançların o tozlu raflarına dokunmamız gerekiyor. Çünkü bir devi gerçekten tanımak aslında ona verdiğimiz ismin altındaki o ilk gizemli niyetle başlar. Gelin Satürn'ün kimlik kartındaki o ilk kadim mühre, yani etimolojinin derin labirentlerine ilk adımımızı atalım. 1. Bölüm: İsimlerin arkeolojisi ve bir kelime kaç medeniyet eskitir? Satürn dediğimizde sadece bir gezegen değil, adeta bir dil arkeolojisinden söz ediyoruz. Çoğu kişi Satürn der geçer. Ama biz bugün bu ismin üzerindeki binlerce yıllık tozu birlikte üfleyeceğiz. Hazırsanız kelimenin en derin katmanına iniyoruz. Bu isim bize Latince'deki Saturnus formundan miras kaldı. Ama Latince'de bu kelime rastgele seçilmemişti. Kökünde satus, yani ekmek, ekim fiili yatıyordu. Romalılar için Satürn, elinde tırpanıyla tarlada çalışan, toprağa can veren, bereketi ve tarımı yöneten bir tanrıydı. Yani o dönemde birine Satürn dediğinizde aklına gökyüzündeki halkalı dev değil, ambarındaki buğday ve sofrasındaki ekmek geliyordu. Burada kritik detay şu: Satürn Roma mitolojisinde sadece bir tarım tanrısı değil, aynı zamanda düzenin kurucusuydu. Vahşi doğayı ehlileştiren, insanlara yasaları ve medeniyeti öğreten bir figürdü. İşte bu yüzden Satürn disiplin ve sınır demekti. Peki Romalılar bu ismi nereden ödünç aldı? İşin rengi burada değişiyor ve bizi gizemli Etrüsklere götürüyor. Roma'nın ataları ve öğretmenleri sayılan bu antik toplumda Satra adında karanlık, güçlü ve bir o kadar da saygı duyulan bir figür vardı. Bazı etimologlara göre Satürnüs ismi
aslında bu Etrüsk tanrısı Satre'nin Latinceleşmiş bir versiyonuydu. Peki dostlar, bu neden önemli? Çünkü Etrüsklerde Satre sadece bereketli değil, yeraltıyla, kaderle ve kaçınılmaz sonla ilişkiliydi. Yani Satürn isminin kökeninde Roma'nın o aydınlık tarım anlatısının altında çok daha kadim ve biraz daha ürkütücü bir kaderin efendisi katmanı yatıyordu. Neden katman metaforunu kullanıyoruz? Bu etimolojik belirsizlik aslında Satürn gezegeninin fiziksel yapısıyla muazzam bir paralellik kuruyor. Video boyunca şunu hayal edin. En dışta bildiğimiz Roma Satürn'ü, modern bilim dili ve bereket. Biraz daha derine indiğinizde Etrüsklerin gizemli satresi, bilinmeyen kökenler ve kader, en çekirdekte ise insanlığın gökyüzüne bakıp duyduğu o ilk korku ve hayranlık karışımı his. Satürn atmosferi de böyledir. Üste rengarenk kuşaklar, aşağı indikçe artan basınç ve en merkezde ne olduğunu hala tam çözemediğimiz o gizemli çekirdek. Peki bu kadar eski ve köklü bir isim nasıl oldu da binlerce yıl boyunca dillerin o aşındırıcı etkisine direnip günümüze kadar sapasağlam ulaştı? İşte burada devreye filolojinin o şaşırtıcı koruma kalkanı giriyor. Tıpkı şu an 6X'in bizi kozmik radyasyondan koruduğu gibi. İkinci bölüm, filoloji. Dillerdeki Satürn izi ve isimlerin ölümsüzlüğü. Filolojiye geçtiğimizde soru şuna dönüşüyor. Bir kelime diller arasında nasıl olur da büyük ölçüde değişmeden kalır? Avrupa dillerinde Satürn, Satürne, Saturna gibi formları görüyoruz. Hatta Türkçe'de bile modern bilim dili üzerinde bu isim yerleşti. Buradaki temel mekanizma şudur. Bilim, gezegen adlarını çoğunlukla çevirmez, standartize eder. Çünkü bilimsel iletişimde isimlerin stabil kalması evrensel bir referans dili oluşturur. Bununla birlikte filoloji bize şunu gösterir. Bir kelime diller arasında sabit kalırken çağrışımları asla sabit kalmaz. Kelime aynı kalsa da farklı toplumlar bu devasa aynaya baktıklarında kendi korkularını, umutlarını ve toplumsal yapılarını gördüler. Gelin 6X'in geniş spektrumlu tarayıcılarıyla bu anlam paketlerini hangi toplumların nasıl mühürlediğine dair o derin kazıyı beraber yapalım. Yolculuğumuza Antik Roma'nın o genişli meydanlarından başlıyoruz. Burada Satürn ismi duyulduğunda insanların yüzüne bir gülümseme yayılırdı. Çünkü onlar için bu kelime kaybettiğimiz o kusursuz geçmişin, yani altın çağın anahtarıydı. Satürn, Roma'nın zihninde sadece bir tanrı değil, köle ile efendinin aynı sofraya oturduğu, savaşın ve mülkiyetin olmadığı o ütopik düzenin simgesiydi. Her yıl kutladıkları meşhur Saturnalia festivallerinde kuralları alt üst ederlerdi. Çünkü Satürn onlar için özgürlüğün ve toprağın sınırsız cömertliğinin adıydı. Yani Roma'nın anlam katmanında Satürn, insanlığın çocukluk dönemi gibi masum ve bereketliydi. Ancak puslu bir zaman yolculuğuyla Orta Çağ ve Rönesans Avrupa'sına geçtiğimizde havanın aniden soğuduğunu hissedersiniz. Burada Satürn artık neşeli bir bereket tanrısı değildir. O, melankolinin ağırbaşlı ve hüzünlü efendisidir. O dönemdeki hekimler ve filozoflar Satürn'ü vücuttaki kara safra ile ilişkilendirmişlerdi. Bu yüzden bugün hala İngilizce'de kullanılan Saturnyne kelimesi somurtkan ve ağırbaşlı anlamına gelir. Ama bu katman sadece karamsarlık içermiyordu. Aynı zamanda derin bir bilgeliği de temsil ediyordu. Sanatçılar ve dahiler Satürn'ün çocukları sayılırdı. Melankoli bir zayıflık değil, evrenin sırlarını düşünen o yorgun zihnin bir bedeliydi. Avrupa için Satürn, bilgeliğin o hüzünlü ve ağır gölgesiydi. Gözlerimizi biraz daha doğuya, Mezopotamya'nın ve İslam dünyasının kadim yıldız haritalarına çevirdiğimizde ise Zuhal ismi çıkar. Doğu'nun o rasyonel ama bir o kadar da sembolik dünyasında Satürn anlamı çok daha disiplinli ve serttir. Onlar için Zuhal, gökyüzünün en uzak, en yavaş ve en yüksek hakimiydi. Çıplak gözle görülebilen en son gezegen olduğu için ona
büyük engel derlerdi. Bir işin başında Satürn varsa o işin ter dökmeden, zaman harcamadan ve sabretmeden olmayacağına inanırlardı. Doğu toplumları için Satürn, hayatın karşımıza çıkardığı o aşılması gereken adil ama sert bir duvardı. Disiplinin ve kaçınılmaz sonun mührüydü. İşte filoloji bize tam olarak bunu kanıtlıyor. Biz aslında sadece bir gök cismine isim vermedik. Biz binlerce yıl boyunca kendi ruhsal gelgitlerimizi, toplumsal arzularımızı ve korkularımızı o 7 harfin içine hapsettik. Satürn aslında bizim binlerce yıldır yazdığımız o devasa insanlık romanının en karmaşık, en kılık değiştiren karakteridir. Satürn'ün isminden ve dillerdeki yolculuğundan bahsettik. Ama şimdi keşif aracımız ile bir yol ayrımına geldik. Bir yanda bu ne anlama geliyor diyenler, diğer yanda ise bu nedir ve nasıl çalışır diyenler. Maalesef günümüzde en çok karıştırılan iki alanla karşı karşıyayız. Astroloji ve astronomi. Biri bizi yıldızlarla fal bakmaya davet eden bir magazin unsuru sanılıyor. Diğeri ise sadece soğuk rakamlardan ibaret bir laboratuvar. Oysa gerçek çok daha derin. Satürn'ü tam anlamıyla kavramak için ona iki farklı pencereden bakmamız gerekiyor. Birincisi, kadim bilgelerin, şairlerin ve ruhun derinliklerini arayanların kullandığı gönül gözü. Yani astroloji. İkincisi ise rasyonel aklın, teleskopların ve matematiksel kesinliğin kalesi olan akıl gözü. Yani astronomi. Gelin şimdi 6x'in manevra kabiliyetini kullanalım. Ve önce bu kadim sembolizmin perdesini aralayalım. Satürn'ün ruhumuzun haritasında çizdiği o görünmez sınırları keşfetmek için astrolojinin o kemikli dünyasına ilk adımımızı atıyoruz. 3. bölüm. Astroloji, sembollerin dili ve zamanın görünmez mimarisi. Şimdi gelin teleskopları bir kenara bırakıp binlerce yıllık bir mirasa, insan ruhunun o görünmez mimarisine bakalım. Astrolojiye. Neden kemikli diyoruz biliyor musunuz? Çünkü astrolojide Satürn, vücudumuzda kemikleri, dişleri, iskelet sistemini temsil eder. Bu muazzam bir metafordur. Kemikleriniz olmazsa bir et yığınından ibaretsinizdir. Satürn de hayatınızın iskeletidir. Sınırlarınız, disiplininiz, sorumluluklarınız ve o kaçınılmaz bedel ödeme saatinizdir. Popüler dilde Satürn'e karmik gezegen denmesi oldukça yerinde bir isimlendirme. Bu karmik nitelendirmesi aslında bizi doğrudan evrensel bir neden-sonuç yasası olan karma mekanizmasına bağlar. Karma, sanılanın aksine bir cezalandırma sisteminden ziyade hassas bir neden-sonuç muhasebesidir. Satürn'ün evrenin kadim eşiğinde nöbet tutan, her bir tercihimizi sarsılmaz bir kuvvetle evrensel hafızaya nakşeden ve sabrın karşılığını mutlak bir adaletle temsil eden o kozmik sınır gözcüsü olduğuna inanılır. Peki bu gezegen hangi evi yönetir? Satürn, astrolojide Oğlak Burcu'nun yöneticisidir. Yılın ilk ayında olmasının hikmeti de burada gizli. Oğlak Burcu, kışın en sert başladığı, doğanın geri çekildiği ve hayatta kalmak için yapı kurmanın zorunlu olduğu dönemi temsil eder. Oğlak Burcu'nun o sarp dağlara tırmanan keçisi, Satürn'ün sabrını ve hedefe odaklandığını simgeler. Satürn'ün astrolojide zor ama öğretici bir figür olması, aslında onun gökyüzündeki fiziksel davranışıyla büyüleyici bir şekilde örtüşür. Satürn yavaş hareket eder. Güneş etrafındaki turunu yaklaşık 29 yılda tamamlar. Bu yüzden astrolojide meşhur bir Satürn dönüşü kavramı vardır. İnsanlar 29 veya 30 yaşlarına geldiklerinde Satürn gökyüzünde doğdukları yere geri döner ve onlara şu soruyu sorar: gerçekten büyüdün mü? Yoksa sadece yaş mı aldın? Bu bir fizik kuralı değil, harika bir metafordur. Satürn'ün o uzun vadeli döngüsü hayatımızdaki olgunlaşma sürelerini belirler. Kestirme yollara izin vermez.
Eğer bir binayı temelsiz inşa ettiyseniz Satürn o binayı yıkar. Ama eğer disiplinle çalıştıysanız size o meşhur altın çağınızın anahtarını verir. Şimdi bu bilgiyi tatlı tatlı 2026'ya bağlayalım. Ocak ayı herkesin havai fişekler eşliğinde devasa hedefler koyduğu aydır. Ama dikkat edin, bu hedeflerin %90'ı Şubat ile Mart ayı gelmeden çöker. Neden mi? Çünkü çoğu sadece duygusal bir motivasyondur. Satürn ise motivasyonla ilgilenmez. Satürn sadece sistemle ilgilenir. Motivasyon sizi başlatır. Sistem ise sizi o dağın zirvesine çıkarır. Eğer 2026'ya Satürn ile başlıyorsak, bunu mistik bir kehanet olarak değil, yılın başına sağlam bir temel atma, sınırlarını belirleme ve sürdürülebilir bir plan yapma disiplini olarak kurgulamalıyız. Bu videoyu izlerken şunu fark etmenizi istiyorum. Bu bir fal içeriği değil, bir zihniyet yolculuğu. Satürn size başaracaksınız demez. Satürn size başarmak için gerekli olan bedeli ödemeye hazır mısınız diye sorar. Ocak ayının bu ilk günlerinde hayallerimizin üzerine o sağlam satürnyal iskeleti inşa etme vaktimiz geldi. Ancak astroloji bize sadece bir anlam sunar. Peki bu sembolik yükün arkasındaki o büyük, soğuk ve muazzam fiziksel gerçeklik nedir? Şimdi anlam haritasını cebinize koyup ölçüm haritasına, yani rasyonel aklın kalesi olan astronomi dünyasına geçiyoruz. 4. bölüm Astronomi, sayıların ve devlerin gerçekliği. İnsanlığın kadim bir kabulü olarak astroloji, bu devasa gök cisminin ruhumuzda uyandırdığı o sembolik yankıları ve kolektif hafızamıza bıraktığı içsel anlamları günümüze kadar taşıdı. Astronomi ise bize Satürn'ün gerçekte ne olduğunu söyler. Burası artık mitlerin ve batıl inançların değil, 1,4 milyar kilometrelik devasa mesafelerin, saniyede 500 metre hızla esen rüzgarların ve matematiksel kesinliğin dünyasıdır. Astronomi bize şunu söyler. Satürn bir gaz devidir. Yani üzerinde bir bayrak dikmek için inebileceğiniz katı bir yüzey yoktur. 6x ile ne kadar yaklaşsak da bizi karşılayacak olan tek şey uçsuz bucaksız bir atmosfer fırtınasıdır. Bu gaz kütlesinin derinliklerine inmek bir keşiften ziyade fiziksel bir yok oluşa davetiye çıkarmaktır. Zira merkezine yaklaştıkça katlanan o muazzam basınç her türlü maddeyi saniyeler içinde un ufak edip buharlaştıracak bir kudrete sahiptir. Satürn'ü biraz daha yakından tanımaya devam edelim. Gezegenin %96'sı hidrojenden oluşur. 6x'in veri tarayıcılarından gelen şu bilgi oldukça şaşırtıcıdır. Eğer Satürn'ü içine alabilecek kadar büyük bir okyanus bulabilseydiniz, Satürn suyun üzerinde bir gemi gibi batmadan yüzerdi. Çünkü yoğunluğu sudan bile düşüktür. Güneş sisteminin 6. gezegeni olan Satürn, astronomik olarak bir denge unsurudur. Jüpiter ile birlikte devasa kütle çekimi sayesinde Güneş sisteminin koruyucu abisi görevini üstlenir. Şimdi o meşhur halkalara gelelim. Uzaktan bakıldığında kusursuz ve yekpare birer levha gibi parlayan o yapı, mercekler yaklaştıkça muazzam bir illüzyonun perdesini aralar. Zira bu halkalar sanıldığı gibi tek bir parça olmaktan ziyade milyarlarca buz ve kaya parçasının bir toz zerresinden devasa bir ev büyüklüğüne kadar değişen kütlelerin kozmik bir dansla bir araya gelmiş halidir. Bu halkalar yaklaşık 282 bin kilometre genişliğindedir. Ama kalınlıkları şaşırtıcı bir şekilde sadece 10 ila 100 metredir. Düşünün, bir kıta kadar geniş ama sadece bir bina kadar ince. Astronomi dürüsttür, size net rakamlar verir. Güneşle arasında yaklaşık 1,4 milyar kilometre mesafe vardır. Şimdi bir de hızına bakalım.
kendi etrafında o kadar hızlı döner ki bir gün sadece 10,7 saattir. Şimdi son olarak da döngüye bakalım. Güneş etrafındaki bir yılı yaklaşık 29,4 dünya yılıdır. İşte astronomi budur. Bize Satürn'ün bir öğretmen olup olmadığını söylemez. Ama onun devasa kütlesiyle sistemimizi nasıl ayakta tuttuğunu kanıtlar. Biri ruhumuzun sınırlarını çizerken, diğeri evrenin fiziksel sınırlarını ölçer. Bu muazzam fiziksel kütle ile ruhsal sembolizm arasındaki o ince köprü nerede kuruldu? İnsanlık hem bu akıl almaz sayıları hem de o derin korkuları tek bir potada nasıl eritti? Gelin şimdi tanrıların ve tırpanların dünyasına, mitolojinin o efsanevi topraklarına gidelim. 5. Bölüm Mitoloji, Kronos, Altın Çağ ve Zamanın Tırpanı. Şimdi rasyonel rakamları bir kenara bırakıp insanlığın çocukluk dönemine, gökyüzünün sadece birer ışık değil, birer karakter olduğu o puslu çağlara dönüyoruz. Mitolojide Satürn sadece bir isim değil, bir trajedinin ve bir ümidin sembolüdür. Etimoloji bölümünde bahsetmiştik. Roma için o bir tarım tanrısıydı. Ama Roma mitolojisi derinleştikçe karşımıza çok daha politik bir figür çıkar. Kral Satürn. Efsaneye göre Satürn, Yunanistan'dan kaçıp İtalya'ya yerleşmiş ve orada insanlara tarımı, yasaları ve medeniyeti öğretmiştir. Onun hüküm sürdüğü bu döneme Saturnia Regna yani Altın Çağ denir. Savaşın, özel mülkiyetin ve hırsın olmadığı, her yerin süt ve bal aktığı bir yeryüzü cenneti. Bu cennet Satürn'ün geri çekilmesiyle sona ermiştir. Ancak burada durup sormamız gerekiyor. Nasıl olur da bir yanda elinde bereketli başaklarla medeniyet kuran, barış getiren bilge bir kral, diğer yanda elinde tırpanla ölümü ve yıkımı temsil eden bir figür oluyor? Bu bir çelişki mi? Yoksa aynı gerçeğin iki farklı yüzü mü? Aslında Romalılar Satürn'ü Yunan mitolojisindeki Kronos'tan devralırken ona bir nevi itibar iadesi yapmışlardı. Onlara göre Satürn, Yunanistan'daki o fırtınalı geçmişini arkasında bırakmış, bugün İtalya toprakları olarak bildiğimiz yere sürgün edilerek gelmiş ve burada durulmuş bir tanrıydı. Ama mitolojinin derin sularına daldığımızda bu bilge kralın cübbesinin altında kadim ve karanlık bir gölgenin hala nefes aldığını görüyoruz. İşte bu gölge zamanın asıl karakteridir. Çünkü zaman size meyvelerini sunan o bereketli toprak gibidir. Evet, ama aynı zamanda meyvelerin çürümesine neden olan o amansız süreçtir. Altın çağın sona ermesi sadece bir tanrının gidişi değildir. O, zamanın asıl doğasının, yani yıkıcı gücünün ortaya çıkışıdır. Gelin şimdi bu bilge kralın maskesini yavaşça indirelim ve altındaki o dehşet verici, her şeyi yutan asıl çehreyle, yani Kronos'un o karanlık hikayesiyle yüzleşelim. Bugün Kronos ismini duyduğumuzda zihnimizde sadece kronolojik gibi teknik ve mesafeli bir kavram canlanıyor. Oysa antik dünya için bu isim dehşet verici bir hakikatin yansımasıydı. Kronos yani Satürn bizzat zamanın ta kendisiydi. Mitolojideki bu sahneleri sadece dehşet verici bir masal olarak okursanız Satürn'ün asıl mesajını ıskalamış olursunuz. Aslında mitolojinin bu karanlık kısmından çıkarmamız gereken asıl ders tam olarak burada saklıdır. Zaman bize yeni umut vaat eden bir başlangıçtan ziyade var ettiği her saniyeyi bir sonrakine kurban eden, yani kendi yarattığını tüketen o sarsılmaz ve mutlak döngüdür. 6x'in işlemcileri evrendeki her anı birer veri olarak kaydederken bizler o verilerin aslında geçmişin karanlığına nasıl gömüldüğünü izliyoruz. Mitolojideki o tüyler ürpertici sahnede Kronos kendi çocuklarını birer birer yutar. Neden mi? Çünkü bir kehanet onun kendi çocuğu tarafından tahtından edileceğini söylemiştir. Ama bu hikayeyi sadece basit bir taht kavgası olarak okursanız Satürn'ün asıl dersini kaçırırsınız. Buradaki çocuklar doğan her gündür. Kurulan her hayaldir.
yaşanan her andır. Zaman, kendi yarattığı anıları, saatleri ve yılları bizzat kendi midesine indirir. Bugün yaşadığınız bu an, saniyeler sonra geçmişin o dipsiz karanlığına gömülecektir. Yani zaman aslında her saniye kendi evladını yiyerek beslenen bir canavardan başkası olmayacaktır. Peki bu karanlık mitolojik tablodan çıkıp tekrar o en başa, videonun girişindeki o Latince köke dönersek, hatırlarsanız Satus demiştik. Ekmek, toprağa tohum bırakmak, Romalı bir çiftçi için Satürn'ün elindeki o tırpan, yıl boyu döktüğü alın terinin karşılığı, yani kutsal bir hasat demekti. O tırpan olmasaydı ambarlar dolmaz, bereket gelmezdi. Yani başlangıçta o keskin metal sadece hayatı besleyen bir araçtı. Ancak tırpanın doğasında kaçınılmaz bir paradoks vardır. Bir bitkinin meyve vermesi için onun toprağıyla olan bağının kesilmesi gerekir. Yani hasat aslında bir sonun adıdır. İşte Satürn'ün elindeki o tırpanın basit bir tarım aletinden çıkıp kozmik bir sembole dönüştüğü o ince, keskin çizgi tam burasıdır. Şimdi bu tırpanı bir de zamanın üzerinde düşünün. O tırpan mitolojik öyküde bize şunu fısıldar. Sana ekmen için zamanı ben verdim. Ama onu hasat edecek olan da benim. Bu yüzden Satürn hem berekettir hem de kaçınılmaz sondur. O size sınırlarınızı hatırlatan, her şeyin vakti ver diyen kozmik bir terazidir. Peki neden böyle karanlık ve ürkütücü görünen bir figür astrolojide ve mitolojide bilge bir öğretmen olarak kabul edilir? Çünkü Satürn bize sonluluğu öğretir. Eğer zaman her şeyi yutmasaydı anların bir değeri olmazdı. Eğer her şey sonsuza kadar sürseydi disipline, çabaya veya bir şeyler inşa etmeye belki de gerek kalmazdı. Satürn o sert duruşu aslında bizi olgunlaştıran o büyük kozmik disiplinin bir parçasıdır. 6X'in sensörleri gezegenin o soğuk ve mesafeli halkalarını tararken biz de hayatın o kaçınılmaz gerçekleriyle yüzleşiyoruz. Değerli olan her şey ancak bir sonu olduğu için anlam kazanır. Ocak ayının o disiplini ruhu tam da burada kök salar. Zamanın eski yılı geride bıraktığı bu keskin eşikte yeni yılda kendi payımıza düşen hasatı belirleme ve neyi biçeceğimize karar verme vaktidir. Satürn bize tırpanı gösterir ve sorar. Geçen yılın seni yutmasına izin mi vereceksin? Yoksa bu yıl o tırpanla kendi bereketli hasadını mı yapacaksın? Peki dostlar, kadim insanlar neden Jüpiter'i ya da Mars'ı değil de Satürn'ü zamanın efendisi ilan ettiler? Cevap, gökyüzündeki o sarsılmaz sabırda gizli. NASA verileriyle biliyoruz ki Satürn, Güneş'in etrafındaki turunu 29,4 dünya yılında tamamlıyor. Bu rakamın insan ömründeki karşılığını bir düşünün. Antik çağlarda 30 yıl, bir insanın gençliğini bitirip yaşlılık ve olgunluk evresine geçtiği, hayatın geçiciliğini iliklerinde hissettiği bir eşikti. Satürn, gökyüzündeki bir turunu bitirdiğinde bir insan artık yaşlanmış oluyordu. Bu yüzden Satürn her zaman aksakallı, elinde tırpanıyla bekleyen o bilge ama o korkutucu yaşlı adam figürüyle özdeşleşti. O sadece zaman değildi. O geçip giden zamandı. İşte mitolojiyi anlatırken hissetmemiz gereken asıl büyü tam burada saklıdır. Gökyüzündeki o soğuk ve yavaş süzülen ışığı anlamlandırmak isteyen atalarımız, belirsizliğin yarattığı o derin korkuyu aşmak için önce zihinlerinde bir anlatı inşa ettiler. Satürn'ün o ağır ve vakur hareketini izledikçe ona bereketi simgeleyen bir hasat, sarsılmaz bir düzen ve o özlenen altın çağ ismini verdiler. Bugün biz aynı noktaya baktığımızda gelişmiş sensörlerimizle telemetri verilerini, kimyasal elementleri ve halkaları oluşturan her bir buz zerresini analiz ediyoruz. Fakat unutmamak gerekir ki elimizdeki tüm bu modern veriler binlerce yıl önce o karanlık gökyüzüne bakıp zaman bizi bir tırpan gibi biçiyor diyen insanın o saf ve yakıcı merakı üzerine yükseldi. Aynı Satürn
önce bir efsane, sonra teleskop camında parlayan uzak bir leke ve bugün ise her hücresiyle çözülmeyi bekleyen uçsuz bucaksız bir kozmik arşive dönüştü. Bizim yolculuğumuz, bilinmeyene anlam katma çabamızın, yani o bitmek bilmeyen keşif ruhumuzun en saf yansımasıdır. Galileo'nun o şaşkın bakışıyla gökyüzünün binlerce yıllık en büyük yanılsamasını geride bıraktık. Mitolojik korkuların bilimsel merceklerle çarpıştığı o anda Satürn bize ilk dersini verdi. Gerçek sadece ona bakmaya hazır olanlara görünür. Ama yolculuğumuz burada bitmiyor. Aksine asıl şimdi derinleşiyor. Bu devasa tacın, yani halkaların sadece bir aksesuar mı, yoksa gezegeni yavaş yavaş yok eden bir halka yağmuru mu olduğunu, Satürn'ün kendisi ölü bir devken buzlu uydularının altındaki o karanlık okyanuslarda yaşamın fısıldayıp fısıldamadığını henüz konuşmadık. Bir sonraki videoda bu devasa kozmik ordusuna sızacak halkaların dinozorlardan bile genç mi yoksa güneş sistemi kadar yaşlı mı olduğu bilmecesini deşifre edecek ve bu büyük kütleli gezegenin dünyayı sessizce nasıl yönettiğini göreceğiz. Satürn'ün tırpanı şimdilik havada asılı kaldı. Zaman daralıyor. Okyanusların fısıltısını ve halkaların gerçek yaşını keşfedeceğimiz ikinci bölümde görüşmek üzere. Merakla kalın. Gökyüzüne bakmaktan vazgeçmeyin. Kozmik Rota Satürn Part 2 bölümüyle devam edecek.